Bugün sizin için topladığımız kaynaklar üzerinden oldukça tartışmalı bir ismi Altan Tan'ı konuşacağız. Evet, Altan Tan, Kürt siyasetçi, yazar, aktivist kimlikleri var. Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde adı sıkça geçen biri. Aynen. Ve siyasi çizgisi de ilginç. Refah Partisi'nden HDP'ye uzanan bir yolculuk. Amacımız da aslında bu çok yönlü figürü, özellikle de Kürt meselesi eksenindeki yerini biraz daha anlaşılır kılmak. Tabii, kolay bir iş değil çünkü kişisel trajedilerle dolu bir hayatı var. Mesela babasının durumu. Evet, oradan başlayalım isterseniz. Kaynaklar ne diyor? Şöyle, 1958 Batman doğumlu, kökeni Mardin Midyat, Kürt bir baba, Türk bir annenin çocuğu. Eğitim konusunda farklı bilgiler var. Kimi inşaat mühendisi diyor, Ankara Diyama. Kimi de Marmara İlahiyat mezunu diyor. Ama asıl belirleyici olan babası Bedi Tan'ın 12 Eylül sonrası Diyarbakır cezaevinde gördüğü işkenceden sonra vefat etmesi. Çok acı bir olay ve bu sanırım onun bütün siyasi hayatını, Kürt meselesine bakışını derinden etkiliyor, değil mi? Kesinlikle. Yani bu travma onun politik kimliğinin temel taşlarından biri olmuş gibi görünüyor kaynaklara bakınca. Peki bu trajik olaydan sonraki siyasi adımları, 90'larda Refah Partisi var mesela, orada Güneydoğu müfettişliği yapmış. Evet, yapmış ama ilginçtir. RP'nin o zamanki MÇP ittifakına, yani Milliyetçi Çalışma Partisi ile ittifakına tepki gösterip ayrılıyor oradan. Sonra başka partiler de var sanırım. Var. Aydın Menderes'in kurduğu Büyük Değişim Partisi'nin kurucularından. Ama kaynaklar uyarıyor, bu sonraki BDP ile karıştırılmasın diye HADEP var. Anladım. Ve en sonunda da HDP, 2011 ve 2015'te Diyarbakır'dan milletvekili seçiliyor. Aynen. Yani sağ muhafazakar bir başlangıçtan sonra Kürt sorununu merkeze alan, zamanla sol siyasetle de temas kuran bir hatta evriliyor. İşte tam bu nokta ilginç. İslami kimliği bilinen biri neden HDP gibi daha seküler, sol bir parti? Kaynaklar bunu nasıl açıklıyor? Şöyle açıklıyorlar genelde. Kürtler arasında daha geniş bir ittifak kurma amacı. Ve Kürt sorununun çözümünü her şeyin önüne koyan pragmatik bir adım olarak. Pragmatik bir adım, anlıyorum, ama HDP içindeyken de sorunlar yaşamış sanırım. Eleştirileri olmuş. Olmuş tabii. Özellikle PKK'nın parti üzerindeki etkisi, partinin bazı stratejileri konularında ciddi görüş ayrılıkları yaşamış. Eleştirel bir duruş sergilemiş hep. Bu durum HDP ile yollarının ayrılmasına mı neden oldu peki? Evet, büyük ölçüde. Yani hem Kürt kimliğini hem de İslami değerlerini koruyarak orada siyaset yapmanın zorluklarını yaşadı. Ve sonunda 2018'de istifa etti zaten. Bu da aslında Türkiye'deki kimlik siyasetinin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Peki gelelim asıl meseleye. Kürt sorununa yaklaşımı nasıl? Çözüm önerisi nedir Tanım? Kaynaklara göre Tan çözüm için daha çok İslami bir çerçeve öneriyor. İslam'daki ümmet anlayışı üzerinden bütün halkların haklarının korunduğu bir barış modeli. Ulus devlete karşı yani. Evet, ulus devlet modelini eleştiriyor. Kürtler için de ayrı bir ulus devlet yerine daha çok demokratik bir cumhuriyet içinde entegrasyonu gerçekçi buluyor gibi. Şiddete karşı duruşu da net sanırım. Çok net. PKK'nın silahlı mücadelesine kesinlikle karşı çıkıyor. Sorunların demokratik, sivil siyasetle çözülmesi gerektiğini savunuyor hep. Hatta Kürt sorunu, ya tam kardeşlik ya hep birlikte kölelik diye bir kitabı da var bu görüşlerini özetleyen. Bu duruşu nedeniyle eleştiriler de almış ama, değil mi? Hem de nasıl? Bir yandan özellikle PKK'ya yakın bazı çevreler onu uzlaşmacı, hatta hain diye suçlamışlar şiddet karşıtlığı yüzünden. Diğer yandan da bazı ulusalcı kesimler bölücülükle itham etmiş. Yani iki arada bir derede kalmış aslında. Son dönemde Hüdapar'a yakınlaştığı iddiaları vardı bir de. Evet, o iddialar da var kaynaklarda ama çoğu bunun somut bir kanıta dayanmadığını söylüyor. Daha çok HDP sonrası bağımsız İslami Kürt çizgisinden kaynaklanan bir spekülasyon olabileceği belirtiliyor. Bir de Kobani davası var tabii. Evet, orada yargılandı ve beraat etti, davayı da siyasi intikam olarak görüyordu. Aynen öyle. O zaman şöyle bir özetleyebilir miyiz? Altan Tan, İslami kimliği, Kürt aktivizmini ve demokratik siyaseti birleştirmeye çalışan ama bu yüzden de sürekli farklı siyasi kampların arasında kalan
Tartışmalı bir figür. Kesinlikle. Diyalog ve barışçıl çözüm dese de durduğu yer itibarıyla farklı kesimlerden tepki çekebiliyor. Peki bu figürü anlamaya çalışmak bizim için, dinleyicilerimiz için neden önemli? Çünkü onun hikayesi aslında Türkiye'deki kimlik siyasetinin, Kürt meselesinin, çözüm arayışlarının ne kadar girift, ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Yani İslamcılık, Kürt hakları, sol siyaset, bütün bu akımlar bir kişinin hayatında nasıl kesişiyor, nasıl çatışıyor, nasıl dönüşüyor, bunu onun üzerinden okuyabiliyoruz. Çok iyi bir nokta. Aslında bir tür vaka analizi gibi. Aynen öyle. Genel resmi anlamak için önemli bir örnek. O zaman son olarak dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım belki. Kaynaklarda TAN'ın hem ulus devlet karşıtı olduğu yazıyor, hem de Kürtler için zaman zaman federasyon, bağımsızlık ya da işte demokratik cumhuriyette tam entegrasyon gibi farklı çözüm yollarını tartıştığı belirtiliyor. Evet, bu farklılıklar var. Peki bu farklı çözüm önerileri arasında gidip gelmesi, Kürt sorununun çözümüne dair genel arayışlar, o belirsizlikler hakkında bize ne anlatıyor olabilir sizce?